Değerli bahis severler, değerli dostlar, Kazandıran İddia Yorumları kanalında 9 Ocak Pazar Bülteni ile Çağlar'la birlikte yine karşınızdayız. İtalya Serie A ve İspanya La Liga videomuzda bizim için öne çıkan maçların derin ve detaylı analizlerini yaparak ideal ve alternatif tercihlerimizi sizinle paylaşacağız. Bu iki ligde aradan sonra yeni başladı sayılır. Ligler en az 2 hafta oynanmadan bu videodaki maçlar dahil çok fazla yüklü bahisler almamanızı baştan tavsiye ederiz. Sonrasında daha yüklü bahisler alınabilir tabii ki. Türkiye Süper Ligi'ne dair bu hafta sadece Fenerbahçe Galatasaray derbisini özel bir videoda dünyadaki tüm takipçilerimiz için altyazılı bir şekilde dün yayınladığımız videoda paylaşmıştık. Kanalımızda bulabilirsiniz. Öte yandan bu hafta içi 2 video yayınladık bildiğiniz üzere ve pazartesi videosunda 5 maçta toplam 17 tercihimizde kazandık ve kazandırdık. Lille maçında 1-1 skor bildik. Rennes maçında çok güveniyoruz dedik ve daha birçok şey. Kazandırdığımız oranlara dair özel bir shorts da yayınladık. Onu da sağ üst tarafa ekliyoruz. Bu vesileyle de bu videodaki 17 tercihten birini veya birkaçını değerlendirenleri tebrik ediyoruz. Maçlara geçmeden iddiada kazanmaya daha yakın olmak için kanalımıza abone olun, içerikleri beğenin, bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın diyor, maçlara geçiyoruz. 8 Aralık Pazar Türkiye saatiyle 14.30'daki Salernitana Torino maçıyla başlıyoruz. Dünya Kupası ve Festive Season yani Noel ve yılbaşı tatillerini kapsayan bayram döneminin ardından 7 haftalık bir aradan sonra Serie A futbolu geçtiğimiz çarşamba günü başladı. Fakat evinde son şampiyon Milan'a 1-2 yenilen Salernitana için mutlu bir dönüş olmadı bu. Lige kötü başlamayan Davide Nicolo'nun takımı Salernitana 16 haftalık lig sonunda düşme bölgesinin 8 puan üzerinde ve takım 4 maçtır ligde kazanamıyor. Kazanamama konusuna bir süre daha çözüm bulamazlarsa geçen yıl çıktıkları ve mucize bir şekilde ligde kaldıkları Serie A'da ikinci sezon sendromu yaşayabilirler Çağlar. Lige dönüşlerinde son sıralarda yer alan Hellas Verona ile iç sahada 1-1 berabere kalmaları Torino taraftarlarını anlaşılır bir şekilde tatminsiz bıraktı. Rakibi Salernitana'nın 5 puan ve 5 sıra üzerinde 9. sırada yer alan boğalarla kaplı bordo beyazlı ekip bu sezon gözünü Avrupa kupalarına katılmaya dikmiş görünüyor. Salernitana'nın can çekiştiği geçen yıl bu iki takımın oynadığı 2 maçı da 4-0 ve 1-0'lık skorlarla Torino kazandı. Ligde şu ana kadar oynadığı 8 deplasman maçında 3 galibiyet alan Torino'nun bu galibiyetleri Salernitana'ya yakın alt sıra takımları karşısında aldığını görüyoruz. Ben bu maçta Torino'yu oyuncu kalitesiyle önde görüyorum. Ancak Salernitana da çok istekli olacaktır. Bu nedenle tarafa yönelmek istemiyorum. Kötü gidişata dur demek isteyen ev sahibinin de ara sonrası ilk başında istediğini alamayan deplasman takımının da skor bulacağına inandığım maçta ideal ve ana tercihim 1.68 oranıyla karşılıklı gol ver olacak. Onu cebe koyalım diye düşünüyorum Çağlar. Alternatif olarak ne sunabiliriz? Aklımda gollü bir beraberlik var ve farklı yarılarda gelecek gollerle bulunacak 1-1 şeklinde bir skor. 1.45 oranıyla deplasman en azından bir yarıyı kazanır oranı da bu bakış açısıyla makul görünüyor. Sistem kuponlarında ise 1.81 oranıyla toplam gol aralığı 2-3 gol eklenebilir diye düşünüyorum. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio iyi başladığı sezonda son 2 lig maçını kaybetti. Son olarak Lecce deplasmanında öne geçtiği maçı kaybeden Lazio kadro kalitesini artık göstermek isteyecektir diyorum Mert. Empoli ise Paolo Zanetti yönetiminde geçen sezonki keyif veren futbolundan çok uzak bir görüntü çiziyor. Udinese deplasmanında rakibine tam 21 şut izni veren Empoli, Lazio deplasmanında sürprize imza atamaz diyorum Mert. Immobile, Zaccagni, Pedro gibi kaliteli hücum silahlarıyla Lazio kazanırken en az 2 gol olur. Bu maç için tercihim 1.58 oranıyla maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Türkiye saatiyle 20'deki Sampdoria Napoli maçına geçiyoruz. Kış tatili 4 maçlık bir Serie A mağlubiyeti serisinden sonra küme düşme tehdidi altındaki Sampdoria için harika bir zamanda gelmişti. Zira takım ara öncesi 4 maçta 9 gol yedi, hiç gol atamadı ve hiç puan alamadı. Neyse ki onlar için ara sonrası ilk maçta geçtiğimiz hafta içinde Sassuolo deplasmanında 2-1'lik etkileyici bir galibiyetle geldi ve rahat bir nefes aldılar. Ligde bu sezon evinde maç kazanamayan Sampdoria'da Sırp teknik direktör Dejan Stankovic ligin yeni başladığını, aradan sonra her maçı final olarak gördüklerini ve düşme bölgesinden çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Ancak bu maçta karşılarında ligin lideri
ve son maçında Milano'da Inter'e 1-0 kaybeden yaralı Napoli olacak. Bu arada kanser tedavisi gören kulüp efsanesi 58 yaşındaki Gianluca Vialli'nin üzücü vefat haberinden sonra Serie A'nın tamamı bu hafta sonu ülkede çok popüler olan oyuncuyu anmaya hazırlanıyor. Çağlar, pazar günü Stadio Luigi Ferrari Stadyumunda bu maç esnasında duygusal anlar yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bu sezon ligi ve Avrupa'yı domine eden Napoli cephesinde ise teknik direktör Luciano Spalletti hafta içi oynanan ve ligdeki ilk mağlubiyeti aldıkları Inter maçını günlük düşük performanslarına bağladı ve yol kazası olarak tanımladı. İki takımın aralarında oynadıkları son 3 maçı da Napoli kazanırken 7 gol attı ve hiç gol yemedi. Yılın en önemli çıkışlarından birini yapan Gürcü hücum oyuncusu Kvaratskhelia bu maçta sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimali bulunuyor. Bir önceki maçta Inter'e yenilen Napoli, Sampdoria deplasmanından sonra evinde Juventus'u ağırlayacak. Yani Cenova'da yaşanacak olası bir kayıp liderin 3 maç üst üste kazanamama riskine ve geçen yılki zincirleme puan kayıplarının tekrar etmesi sonucuna ve ortaya çıkacak krizin de şampiyonluğun kaçmasına neden olabilir Çağlar. İç sahada artık kazanmak isteyecek olan Sampdoria ile yaralı ve lider Napoli'nin maçında benim ideal ve ana tercihim 3 farklı gelişebilecek ilk yarı senaryosundan sonra ikinci yarıyı deplasman ekibinin kazanacağına inanmamdan ötürü 1.50 oranıyla ikinci yarı Napoli galibiyeti olacak. Özellikle ilk yarıda sürpriz bir Sampdoria golünde bu ihtimalin daha da yüksek bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. 1.81 oranıyla karşılıklı gol varı da sistem kuponumu aldım. Düşme potasındaki Sampdoria, Sassuolo'yu deplasmanda yenerek umutlarını diri tuttu diyebiliriz Mert. Ancak savunmaları bir İtalyan takımına yakışmayacak seviyede. Napoli ise Dünya Kupası'ndan önce bana göre Avrupa'nın en formda 3 takımından biriydi ve harika futbol oynuyorlardı. Spalletti'nin ekibi Giuseppe Meazza da Inter karşısında 1-0 kaybederken hiçbir tehlike yaratamadı, oyuna ortak olamadı. Kısacası tam bir hayal kırıklığıydı. Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano, Zielinski, Zamboanguissa gibi isimler bu maçta kalitelerini sahaya yansıtıp istediklerini alırlar ve tepki vermek için çok uygun bir maç olduğunu düşünüyorum Mert. Benim tercihim 1.43 oranıyla maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Türkiye saatiyle 22.45'teki Milan-Roma maçına geçiyoruz. Serie A şampiyonu Milan, Dünya Kupası arası sonrasında ligdeki ilk maçında erken 2 gol bulduğu ve sonrasında gol bulamadığı için birçok canlı bahis oynayan kişiyi üzdüğü maçta Salernitana'yı deplasmanda 2-1 ile geçerken Portekizli forvet Leao ve Tonali çok formda göründü. Menajer Stefano Pioli kısmen ezeli rakipleri Inter'in de sayesinde lider Napoli ile aralarındaki farkı 5 puana indirirken kendi takımının performansından çok memnundu. Rossoneri yani kırmızı siyah lakaplı Milan takımı tıpkı ligimizde Galatasaray gibi Serie A'da 2-1'lik skorlarla maç kazanmaya devam ediyor. Son 4 maçta Salernitana maçı 3. 2-1'lik galibiyet oldu. Kale haline getirdiği San Siro'da bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 7 kez kazanan ve sadece Scudetto yani Serie A şampiyonluğu için mücadele ettiği Napoli'ye kaybeden Milano takımı bu sezon evinde devre aralarını takip eden 15 dakikada 5 gol attı ve bu konuda Juventus'tan sonra ikinci sıradalar Çağlar. Öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olan Roma'nın burada alacağı bir galibiyet ve ardından yakalayacakları iyi bir seri kendilerini şampiyonluk yarışına sokabilir. Ara sonrası yine düşük skorlu bir galibiyet alan bu sezon 8 lig deplasman maçında Inter, Juventus gibi takımlarla da oynamasına rağmen sadece Udinese'ye kaybeden Jose Mourinho'nun takımı Bologna'yı 1-0 ile geçtikten sonra Milano'daki maça odaklanmış durumda. Tahmin kısmına geçecek olursak takım savunması anlamda değerli bir ekip olan Roma takımının rakibi Milan'ın hücum hattını dizginleyebileceği bir maç bekliyorum. Roma'nın sahadan boynu bükük ayrılmayacağını düşündüğüm maçta dostlar tercihim sistem kuponumda yer verdiğim en çok gol ikinci yarı olur olacak. Oranımız 1.87. Bir maçta La Liga'dan paylaşmak istiyoruz. Pazar gecesi Türkiye saatiyle 23'teki Atletico Madrid Barcelona maçını. Joao Felix'in kulüpteki geleceği sıcak bir gündem olmaya devam ederken Atletico Madrid hafta ortasında 2-0'lık bir Kral Kupası galibiyetiyle ard arda 4. galibiyetini almış oldu. Teknik direktör Diego Simeone pazar gecesi oynanacak maç öncesi endişeli. Zira en az 5 kez karşılaştığı rakipler içerisinde %16 ile en düşük yüzdeli galibiyet aldığı rakip olan Barcelona ile bu maçta karşılaşacak Çağlar.
32 maçta sadece 5 galibiyet almış Simeone Barcelona'ya karşı. 16 maçta ise mağlup olmuş. Ancak pozitif tarafından bakarsak son 2 iç saha La Liga maçında Barcelona'dan gol yemeden Barcelona'ya karşı galip geldiler. Hiçbir La Liga takımı bu sezon maç içinde skor olarak geriye düştükten sonra Atletico Madrid'den daha az puan toplamadı. 5 kez maçın ilk golünü yiyen Simeone'nin takımı bu maçlarda sadece 1 puan toplayabildi. Dünya Kupası arasından sonra savaş gibi geçen maçta evinde derbide Espanyol ile 1-1 berabere kalan Barcelona ise bu sezon ligde 3. kez puan kaybetti ve puan olarak Real Madrid'e yakalandı. Son 5 La Liga maçında Atletico'yu sadece bir kez yenebilen Katalanlar yeni yılın ilk La Liga maçında daha evvel 4 kez karşılaştıkları Madrid temsilcisini 3 kez yenerken bir beraberlik aldılar. Bu sezon ligde 15 maçta sadece bir yenilgisi olan Barcelona onu da yine Madrid deplasmanında büyük rakiplerine karşı almışlardı. Son olarak 3 maçlık cezası onanan Robert Lewandowski bu maçta olmayacak. Çağlar ilk golü yediğinde altından kalkamayan Simeone'nin takımı ile muhakkak kazanmak isteyecek olan Xavi'nin takımı bence bu maçta öncelikle gol yemek istemeyecektir. Lewandowski'nin de yokluğunda son 5 yıldır bu sahada olduğu gibi bu maçın da 2.5 gol altı ile sonuçlanmasını bekliyorum. Dolayısıyla 1.71 oranıyla 2.5 gol altını ideal tercih olarak paylaşıyorum. Ayrıca sistem kuponumdaki en riskli maç olarak toplam gol aralığı 0.1 golü de 3.45 orandan değerlendirdim. Analizim aklınıza yattıysa 1.53 oranından KG yok da alternatif olarak düşünülebilir diye söyleyebilirim. Barcelona liderliğini sürdürdüğü La Liga'da oynadığı futbol ile güven vermiyor. Lewandowski gollerine devam etse de fizik olarak ciddi bir güç kaybı yaşadı bu sezon Mert. Orta sahada Busquets zaten her zaman ağır bir oyuncuydu ancak yaşının da ilerlemesiyle neredeyse hareket etmiyor diyebiliriz. Bu yüzden top kayıplarında da sık sık faale başvuruyor Busquets bu sezon Mert. Ev sahibi Atletico Madrid ise son derece sert bir takım. Hem ikili mücadelelerde hem de topsuz oyunda çok agresifler. Fazla çıkmadıkları hücumlarda da kaptırdıkları toplar sonrası Yugoslav faullerini bize sık sık izletiyorlar. Barça için bu deplasmanda kaybetmemek öncelikli olacaktır diyorum Mert. Ve bu yüzden rahat bir oyun sergileyebilirler. Ancak bu durum zirveyle arasında 11 puan fark bulunan Atletico Madrid'i ve Diego Simeone'yi daha da gerecektir. Sert ve faullerle sık sık duran bir maç bekliyorum. İdeal tercihim 1.46 oranıyla 5.5 kart üstü. Alternatif tercihlerim ise riski arttırmak isteyenler için 2.04 oranıyla 6.5 kart üstü ve 3.05 oranıyla kırmızı kart olur. 8 Aralık 2023 Pazar bülteninden seçtiğimiz Serie A ve La Liga maçlarını yorumladığımız videomuzdan şimdilik bu kadar sevgili dostlar. İçeriği beğendiyseniz abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece birlikte kazanma şansımız olsun. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Görüşmek üzere.